Kısa ama etkili egzersiz rutini. Merhaba arkadaşlar. Bugün kısa ama etkili bir egzersiz rutinini birlikte inceleyeceğiz. Bu çalışma özellikle karın bölgesi, merkez kaslar ve kondisyon üzerine kurulmuş bir antrenman yapısına sahip. Rutinin içinde merkez bölge, kardiyo, çömelme, diz çekerek koşu ve nefes kontrolü gibi temel noktalar var. Yani sadece hareket etmek değil, hareketi doğru nefesle, doğru kas kontrolüyle ve doğru tempoyla yapmak önemli. Bu videoda size hareketleri slaytlar üzerinden sade sade anlatacağım. Amacımız hareketleri ezberlemek değil. Hangi bölümde ne çalışıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor onu anlamak. Bu rutin ne işe yarar? Bu egzersiz rutini 3 ana hedefe odaklanıyor. Birincisi karın ve merkez bölge kaslarını aktif hale getirmek. Merkez bölge sadece karın kası demek değildir. Bel, karın, kalça çevresi ve çevreyi dengede tutan kasların tamamını kapsar. İkincisi kardiyo seviyesini yükseltmek. Yani kalp ritmini artırarak vücudu daha fazla çalıştırmak. Üçüncüsü ise koordinasyon ve dayanıklılığı geliştirmek. Çünkü bu rutinde sadece tek bir kas grubu değil, nefes, denge, tempo ve güç birlikte çalışıyor. Başlangıç kontrollü kor çalışması. İlk bölüm yerde başlıyor. Bacaklar yukarıda, dizler bükülü ve topuklar aktif. Burada amaç daha en baştan karın bölgesini devreye sokmak. Kollar omuz hizasında uzatılıyor ve dairesel hareketlerle vücut hazırlanıyor. Bu bölüm basit görünebilir ama önemli olan şudur. Hareketi aceleyle yapmak değil, nefesle beraber kontrollü şekilde yapmaktır. Nefesi verirken karın içeri çekilir. Karın kasları sıkılır ve bel boşluğu kontrol edilir. Böylece sadece kol ve bacak hareketi yapılmaz, merkez bölgede aktif hale gelir. Nefes kontrolü neden önemli? Bu rutinde sürekli şu vurgu var. Nefesi bırak, karnını sık, hareketi nefesle tamamla. Çünkü egzersizde nefes kontrolü çok önemlidir. Nefesi tutmak vücudu gerebilir. Boynu ve beli zorlayabilir. Ama doğru zamanda nefes vermek hareketin daha güvenli ve daha etkili yapılmasını sağlar. Özellikle karın egzersizlerinde nefes verirken karın bölgesini sıkmak merkez bölge aktivasyonunu artırır. Bu yüzden hareket küçük bile olsa nefes doğruysa etkisi büyür. Dizlere baskı ve karın aktivasyonu. Sonraki hareketlerde eller dizlere baskı yapıyor. Dizler ellere doğru itiyor. Eller de dizlere karşı direnç oluşturuyor. Bu tarz hareketlerde dışarıdan büyük bir hareket görünmez ama içeride ciddi bir kas çalışması olur. Burada amaç karın kaslarını izometrik olarak çalıştırmaktır. Yani kas uzayıp kısalmadan sabit bir dirençle çalışır. Ellerle dizlere bastırırken nefes verilir, karın sıkılır ve belin kontrolü korunur. Bu hareket kısa sürse bile doğru yapılırsa oldukça etkilidir. Tek bacak uzatma hareketi. Bu bölümde bir diz ellere doğru baskı yaparken diğer bacak uzatılır ve geri çekilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta belin yerden ayrılmamasıdır. Bacak uzadıkça bel boşluğu artabilir. Eğer bel kontrolsüz şekilde kalkarsa hareket karından çok bele yük bindirebilir. Bu yüzden bacak uzarken nefes veriyoruz, karın bölgesini sıkıyoruz ve hareketi yavaş yapıyoruz. Hızlı yapmak yerine kontrollü yapmak daha değerlidir. Boyun ve bel güvenliği. Bu rutinde sık sık boynu zorlamamak gerektiği söyleniyor. Bu çok önemli bir uyarı. Eğer boyunda rahatsızlık varsa başı yukarıda tutmak yerine yerde bırakmak daha doğru olabilir. Egzersizin amacı boynu zorlamak değil, karın bölgesini çalıştırmaktır. Aynı şekilde bel bölgesi de korunmalıdır. Omuzlar, sırt ve bel
Mümkün olduğunca kontrollü kalmalı. Hareket sırasında vücut dağılmamalı, merkez güçlü kalmalıdır. Yanlara kontrollü geçiş. Sonraki bölümde bacaklar bir yana sonra diğer yana doğru indiriliyor. Bu hareket karın yan kaslarını devreye sokar. Burada hız değil kontrol önemlidir. Bacakları sağa sola savurmak yerine karın bölgesiyle hareketi yönetmek gerekir. Topukları aktif tutmak, bacakları daha kontrollü taşımaya yardımcı olur. Nefes verirken hareket tamamlanır ve gövde sabit tutulmaya çalışılır. Kardiyo bölümüne geçiş. Yaklaşık ikinci büyük bölümde tempo yükseliyor. Artık yerdeki kontrollü kor merkez bölge çalışmasından ayakta yapılan kardiyo hareketlerine geçiliyor. Burada amaç kalp ritmini arttırmak ve vücudu daha dinamik çalıştırmak. Sağa sola dokunma, hafif zıplama, öne arkaya geçişler ve kolları aktif kullanma bu bölümün temelini oluşturuyor. Bu hareketlerde ritim çok önemli. Çünkü kardiyo çalışması vücuda tempo kazandırır. Tembellik yok, bahane yok. Bu bölümde motivasyon cümleleri öne çıkıyor. Durma, devam et, tembellik yok, bahane yok. Kısa egzersizlerde en önemli şeylerden biri niyettir. Çünkü süre kısa olduğu için hareketi yarım yapmak yerine o kısa sürede gerçekten odaklanmak gerekir. Burada amaç kendini tüketmek değil, kapasitenin içinde kalıp tempoyu korumaktır. Yani herkes kendi seviyesine göre yapmalı ama hareketten de tamamen kaçmamalıdır. Aç kapa ve hızlı ayak çalışması. Bu bölümde ayaklar hızlı şekilde açılıp kapanıyor. Kollar da harekete katılıyor. Bu tarz hareketler hem kardiyo etkisi oluşturur hem de bacakları aktif çalıştırır. Dizler hafif bükülü olmalı, vücut çok dik ve sert kalmamalıdır. Karın yine sıkı tutulur çünkü hızlı hareketlerde gövde kontrolü kaybolursa bel ve dizlere gereksiz yük binebilir. Burada önemli olan sadece hızlı olmak değil, kontrollü hızlı olmaktır. Squat ile güçlenme. Sonraki bölümde squat çömelme hareketi devreye giriyor. Diz çekme ve squat çömelme birleşimi hem bacakları hem de kalçayı çalıştırır. Çömelme yaparken kalça geriye doğru gider, dizler kontrollü bükülür ve yukarı çıkarken nefes verilir. Bu hareketi yaparken en önemli noktalardan biri dizleri ve beli zorlamamaktır. Çok derine inmek şart değildir. Kendi seviyene göre inmek ama hareketi düzgün yapmak daha önemlidir. Patlayıcı karın ve geçiş hareketleri. Rutinin ilerleyen bölümünde tempo yeniden artıyor. Yana geçişler, makas hareketleri ve çapraz diz çekişleri başlıyor. Bu bölümde karın kasları sadece yerde değil, ayakta da çalışıyor. Çünkü dizleri yukarı çekmek, çapraz hareket yapmak ve gövdeyi dengede tutmak merkez bölge kaslarını devreye sokar. Burada hareketler daha patlayıcı hale gelir ama yine de kontrolü kaybetmemek gerekir. Hızlı çalışırken bile vücut sağlam ve dengeli kalmalıdır. Makas hareketi ve çapraz diz çekiş. Makas hareketi bacakları hızlı ve ritmik şekilde çalıştırır. Çapraz diz çekiş ise karın yan kaslarını daha fazla devreye sokar. Bu hareketlerde yoğunluk kişiye göre ayarlanabilir. Daha hafif yapmak isteyen biri zıplamadan daha kontrollü adımlarla yapabilir. Daha yüksek tempo isteyen biri ise hareketi daha dinamik yapabilir. Önemli olan şu: hareketi kendi seviyene göre uyarlamak ama tamamen bırakmamaktır. Power yani güç zamanı. Bu bölümde artık sonlara yaklaşırken motivasyon artıyor. Güç ortaya çıkıyor. Yorgunluk başladığında vücut yavaşlamak ister. Ama kısa rutinlerde son bölüm zihinsel dayanıklılığı da çalıştırır. Burada kendine şunu söylemek gerekir: az kaldı, kontrollü devam et, nefesi bırak, güçlü al. Egzersizin sonunda önemli olan mükemmel yapmak değil, güvenli, kontrollü ve istikrarlı şekilde bitirmektir. Final skipping. Son bölümde skipping diz çekerek koşu hareketi var. Dizler yukarı çekilir, kollar aktif kullanılır ve
tempo yükseltilir. Diz çekerek koşu kardiyo etkisi yüksek bir harekettir. Kalp ritmini artırır, bacakları çalıştırır ve koordinasyonu güçlendirir. Ama burada da dikkatli olmak gerekir. Ayak yere kontrollü basmalı, dizler ve bilekler zorlanmamalı, kendi seviyene göre hız ayarlanmalıdır. Son saniyelerde amaç şudur: hareketi bırakmadan düzgün formu koruyarak bitirmek. Bu rutini nasıl kullanabilirsin? Bu egzersiz rutini kısa olduğu için tek başına yapılabilir. Ama istenirse başka bir kardiyo rutiniyle ya da daha uzun bir egzersiz programıyla birleştirilebilir. Yeni başlayanlar hareketleri daha yavaş yapabilir. Zıplamalı hareketleri zıplamadan uygulayabilir. Boyun, bel, diz veya nefes problemi olan kişiler ise hareketleri mutlaka kendi seviyesine göre uyarlamalıdır. Unutmayın, iyi egzersiz en zor egzersiz değildir. İyi egzersiz doğru yapılan ve sürdürülebilen egzersizdir. Özetle bu rutin merkez bölge, kardiyo, çömelme, diz çekerek koşu, nefes kontrolü ve dayanıklılığı bir araya getiren kısa ama etkili bir çalışmadır. Hareketlerde en önemli noktalar şunlar: nefesi tutmamak, karın bölgesini aktif tutmak, boynu zorlamamak, beli korumak ve kendi seviyene göre ilerlemek. Kısa süreli egzersizler düzenli yapıldığında vücuda ciddi katkı sağlar. Önemli olan bir gün çok yapıp bırakmak değil, sürdürülebilir şekilde devam etmektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hareket etmeyi ihmal etmeyin.